Hanımlar beyler hoş geldiniz. Bugün bütün yazılımcıların hayali olan kendi işimin patronu olacağım konusunu bir masaya yatıralım dedik. Özgürcüm, kendi işinin patronu mu olursun, kendi işinin kölesi mi olursun? Ben şöyle söyleyeyim, 8 saat çalışmaktan sıkıldım deyip startup kurayım, 16 saat çalışayım diyenlerdenim. Bu iş biraz öyle çünkü. Bazen dinliyorum işte abi bir fikrim var şöyle bir işte girişim yapalım dediklerinde. Yani adam diyor ki ben çok çalışıyorum. Bu kadar çalışacağıma bari kendi işimde çalışayım ve kendi patronum olayım. Yani şey düşünüyor. O şekilde çalışmaya devam edecek ve kendi patron olacak ki Tabii kimisi. tabii, böyle backend'ini yapıyorum, frontend'ini yapıyorum. Ben kendime şirketi kurayım, 11'de uyanayım, şortumla, pijamamla kendi kendime takılayım. Belki bunu gibi de ayırabiliriz, yani bir şirket kurmak, startup kurmak, bir de böyle freelance çalışmak. Ulan bunların ağzını mı çekeceğim buradaki müdürün, yöneticinin deyip ben freelance çalışırım zaten her şeyi yapıyorum deyip öyle bir patlama. Evet. Yani startupta tabii şu yok. Ben bu adamın tribini çekeceğime kendi işimin patronu olurum diyorsun. Sonra bir bakıyorsun 20 tane adamın ağız kokusunu çekiyorsun. Bir de yani 9-6 değil 7-24 çekiyorsun gibi bir durum oluyor. Yani Orada onu da gibi tabii oluyor değil düşünmek mi? lazım. Normalde bir tane patronum var ya da işte bir yöneticim var. Aslında az çok onun tanıyıp manipüle edebilecek hale geliyorsun yani. Nazın geçiyor, şeyin geçiyor falan filan. Ondan sonra bir anda böyle, ki bu iyi senaryo. Hani 20 tane patronun dediğimiz 20 tane müşteriyi kastediyoruz. Ki o Evet. iyi senaryo, yani 20 tane müşterinin olması demek karnın doyacak demek yani. Bir anda böyle 20 tane bambaşka müşteri, onların tripleri, onların şeyleri. Bir dönem konuşurduk hep. Yani herkesin böyle bir hayali var ama ya bu bir ekip işi bir kere. Bir şeyi geliştirmek, başlamak, geliştirmek, onu deliver etmek. Orada bir sürü görünmeyen pozisyon var. Tek kişinin tek başına altından kalkabileceği bir şey değil. Bütün işler orada freelance'te tek kişiye yükleniyor. Burada da ne oluyor? Ya işte düzgün yapamıyorsun, gelir elde edemiyorsun ya da böyle enerjin varsa, gücün varsa 24 saat bile yetmiyor yani. Tabii ben 6 ya da 7 senedir mi oldu? Yani hep freelance çalıştım. Yani en son böyle bordrolu çalıştığım şirketin üzerinden 6-7 sene geçti. Ondan sonra hep freelance çalıştım. Rahat yönleri de var tabii. Ya ben sana hayret ediyorum mesela. Yani bir kere bir şeyi hem geliştirip, ya yazılım için, bizim iş için söyleyeyim. Hem kodu yazıp hem müşteriyle görüşme işi beni delirtiyor abi. Benim en çok enerjimi tüketen şey o yani. Ya tabii öyle. Bir de şöyle yani sen bir yandan işte backend'de bir bug ararken bir yandan muhasebecin arıyor. Onunla konuşuyorsun. Bir yandan müşteri arıyor. Bir talepte bulunuyor. Bir yandan işte loglara bakıyorsun. Orada UX'te yaptığın bir hatayı fark ediyorsun. Onu düzenlemek istiyorsun. Yani tek başına böyle bir bütün bunlara koşturmak insanı yoruyor. Dikkatini de dağıtıyor bu arada ama bir yandan da güzel bir şey. Bir yandan işte her şeyi de söz sahibi olmak bence özellikle bu yapay zeka döneminde de kıymetli. Yani işin her alanından bir tecrüben var sonuçta. Bu güzel bir şey. Tabii yani şimdi şeyi ayırmak lazım. Hani bir girişim kurmakla freelance Tabii çalışmak tabii. farklı. Yani ben şey olarak da freelance çalıştığım oldu. Senle de öyle çalışmıştım. Sen dedin ki işte ben bir frontendçi bulamıyorum. Sen çok kral bir adamsın. İşte senin yaptığın işin üstüne kimse su dökemez. Ne olur bunca yıllık hatırımı kırma, benimle çalış falan dedin. Bizde saat 6'dan sonra da iş yok zaten, bilgisayarını kapatırsın dedim. Aynen çok fazla para vereceğim dedin sana. Saatliği $300 falan ödeyeceğim dedin. Ben de hani 20 yıllık hatırını kıramadığım için iyi hadi bari geleyim dedim. Yani şimdi bu ayrı bir şey. Tabii işin şakası. Yani böyle çalıştığım biz abi bir freelance bir işte frontendçi lazım 3 ay ya da 5 ay ya da 10 ay ya da işte bize bir full stack developer lazım. İşte 5 kişilik belki biz 6.'yı arıyoruz diye gittiğim de oldu. İşte abi bizim bir projemiz var bu projeye yönetici arıyoruz. Gel bu işin ucundan tut diyen de oldu. Sadece bir kafamda bir fikir var bunu bana tamamen yap getir ve bundan sonrası bende diyen de oldu. Bunun avantajı ne? 9-6 çalışmak. Gerçi ben de 9-6 çalışıyorum. Ben 9-6'dan fazla çalışıyorum hatta böyle olduğunda. Bunun riskleri var. Bir kere
sürekli tepende biri yoksa eğer gerçekten zamanı yönetmek çok zor oluyor. Yani böyle bir sabah 9 akşam 6 temposuna giremiyorsun ve Kendin şöyle çok disiplinli olman lazım değil mi? yani evet, bu sefer diyorsun ki ya bir şuraya gideyim, bir şunu yapayım, ha bir şurada gezeyim, azıcık bir yürüyüş yapayım diyorsun. Bir bakıyorsun saat 3 olmuş. Ondan sonra gece 10'a kadar çalışıyorsun ve şey gibi, hani freelance çalışacağız dedik, işte gece 10'lara kadar çalışıyoruz. Aslında hayır, yani sen gece 10'a kadar çalışmadın. Sen sabah yattığın için gece 10'a kadar çalışmak zorunda kaldın. Yani bunu aslında iyi organize edersen 9-6 çalışandan daha iyi bir hayatın demeyeyim de, yani daha az bir stresin olabilir, olmayabilir. Çünkü her zaman freelance çalıştığında da böyle çok düzgün patronlarla çalışmıyorsun. Hatta ben senin gene shorts'a koyup bana küfür ettireceğin bir şey söyleyeyim ama bir kulağımızın arkası kaldı, ama onu da şey yapayım. Ben bir ara Upwork'ten de iş alıyordum. Özellikle pandemi döneminde. Şey rahat oluyordu. Yani oradan bir müşteri alayım, ödeme kolaylığı var, bir sürü avantajları var diye. Upwork o dönem şöyle bir sistem çıkarttı. İşte saatli çalışıyorsun. Saatli paran şu. İşte bir Upwork'ün kendi bir timer uygulaması var. Onu bilgisayarına yüklüyorsun. İşte çalışacağın zaman bir minik bir açıklama yapıyorsun, yazıyorsun ve play'e basıyorsun. Sonra çalışmaya başlıyorsun. Biz de kendi zamanımızı tutmak için kullanıyoruz bu arada. Ama şimdi işin çetrefilli kısmı şu. Upwork'ün bu uygulaması rastgele şekilde senin full ekran görüntünü çekip logluyor. Yani sen bu timer'ın açıkken gerçekten işte atıyorum önünde bir editör mü açık? Çalışıyor musun? Yoksa Facebook'ta mı geziyorsun? YouTube'da mı geziyorsun? Ki bunun şöyle riskleri var. Tam o sırada sen belki çalışırken Google'da bir şey aratmışsın. Belki de orada bir reklam gördün, ona da tıkladın. Tam o anda da çekebiliyor. Ya da o sırada belki WhatsApp uygulaman yüklü. WhatsApp'tan biri bir şey yazdı, onu tıkladın, o açıldı. O sırada da ekran görüntüsü alabiliyor. Bunun tek yolu şuydu. Yani bu ekran görüntüsünü göndermemenin, bu da güya privacy adı altında. Upwork diyor ki bu fotoğrafı göndereyim mi diyor. Sen gönderme dersen bir önceki çektiği fotoğrafa kadar ki bütün süreyi siliyor. Yani sen son Ödemen de gidiyor. 15-20 dakikan çöp olmuş olabiliyor. Şey gibi düşün. Sen çalışıyorsun ve tepende birisi ensende senin sürekli ekranını izliyor gibi bir durum var. Bunun Big daha Brother fazla, watching us. sen mouse'u bırakıp gittin, eğer bilgisayarın sleep moduna düşerse, işte atıyorum belki bir şeyin renderını alıyorsun ya da build ediyorsun. O sırada bilgisayarı bir bıraktın, bir su içeyim, işte ne bileyim yemek yiyeyim geleyim dedin. O sırada eğer ekran sleep'e düşerse timer'ın da otomatik olarak duruyor. O yüzden sürekli mouse'unun, işte klavyenin hareket etmesi lazım. Bunu daha fazla abartan şirketler gördüm. İşte webcam'in de açık Abi olacak, ben bence göreceğim seni diyen. Bu bence işte sınırı bundan yok yani. evet bu bir problem tabii ki ama bundan çok şey daha problem. İşi getirmek, müşteri bulmak ve o işi alma kısmı çok büyük bir iş gibi geliyor bana. Beni en çok korkutan o. Şimdi bizim şirkette kaç kişilik ekip var yani? Kaç tane mail, bunun işte lead generation'ı, toplantıları, toplantıdan sonra ikna etmesi falan şey gibi yani hani 100 kişiyle görüşeceksin. 2 tane toplantı alırsan başarı, 2 tane toplantı alırsan da bir tanesi satışa dönerse başarılı olduğum gibi bir şey yani. Bunu bir de ekiple yapıyorsun. Bunu tek başına yapıyor olmak ve bir yandan da şey hani pipeline işi bu, sürekli pipeline'da bir yandan mevcut müşteriyi memnun ederken, deliver ederken o da ayrı bir ekip normalde. Customer Success'ı var, Project Manager'ı var falan. Senin bunun hepsini tek başına yapıyor olman, aldığın bir işi de geliştirirken bir sonraki işi kovalamak zorunda, bulmak zorunda olmak çok korkutucu bir şey. Çok çok büyük yük değil mi? Yani çok büyük yük. Zaten şöyle, tam startup diyemiyorum ama bu bireysel girişimcilik belki, ya da işte böyle solo freelance çalışan kişilerin, benim gibi çalışan kişilerin, yani geçen senenin bir bununla ilgili bir raporu vardı. İstersen sonra linkini de atarım sana. Yanılmıyorsam %87'si en az bir akıl sağlığı sorunuyla, işte kaygı, stres, tükenmişlikle uğraşıyor ve %50'sinde de kaygı problemi var. Gelecek kaygısı problemi var. Çünkü dediğin gibi sürekli daha bir işi yaparken sonraki işi kovalıyorsun. Bir de şu da var. İşte %30'una yakında yalnızlık çekiyormuş. Yani senin aslında o ofiste ya bu gıcığı da sevmiyorum, işte kahve içerken sürekli yanıma geliyor ya da "Üf, şu amma çok konuşuyor" dediğin adamlar senin bir şekilde o insani sosyalleşme ihtiyacını farkında olmadan karşılayan kişiler. Ve sen sürekli Evet. 7/24 tek olup
işini sadece kendi kafanda kurduğun zaman bir yerden sonra yalnızlık da hissetmeye başlıyorsun. Ben yani şey yapıyordum, böyle çıkıyordum kafeye, oraya buraya tek başıma çalışmaktan sıkılıp böyle bir insan göreyim. İşte birine bir laf atayım, biri bana bir şey desin şeyine giriyordum. O yalnızlığı Abi yaşıyordum yani. bunu bu arada şeyde pandemiyle beraber işte remote'a geçtik. Ben yıllardır her sabah işe giderken ekiple de bazen birlikte işte yolda buluşup gidiyorduk. Araçla güzergahlarımız uyduğu zaman bizim arkadaşlarla konuştuğumuz ya bu kadar insan sabah sabah kalkıp niye bir yerlere gidiyoruz? Yani ben az önce bilgisayarımı masamdan aldım. Şimdi gidip bu kadar yol çekip 1 saat, 1,5 saat başka bir masaya koyup aynı işi yapacağım. Neden bu saçma sapan şeyi yapıyoruz diye böyle hep söylenirdim yani. Ondan sonra pandemi geldi. Dedik o mis gibi dijitalleşiyoruz işte herkes remote falan. Ama abi belli bir yerden sonra insan dediğin gibi şey oldu, o online meetingler de kesmiyor seni. Tabii Yani canım ya. bir şey istiyorsun, fiziksel buluşma istiyorsun. Ben o kadar buna canhıraş savunan biri olarak pandemide de hastalığın kaygısıyla 1 sene, 2 sene full remote çalıştım. Ama sonrasında yani kendimi böyle evden dışarı atasım geliyordu her fırsatta. Ofise gideyim, hiçbir şey yapmasam bile ofise gideyim, o bir lüks, o kıymetli bir şeymiş, bir değermiş. Oraya gidip insanlarla bir arada olmak gibi gelmeye başladı. Sonrasında ortasını bulduk işte, hibrit. Yani en güzeli o zaten bence. Ben şeyi hatırlıyorum ya, bu Amerika'daki ekiple çalışırken işte bir sene falan çalıştım. Sürekli evdeyim, tek başımayım. Adamları sadece kameradan görüyorum ki onların böyle Türkiye'de birazcık daha şey var. Yani kamera açık yapalım toplantı kültürü var. Onlarda hiç de yok. Herkesin kapalı kamerası. Yani birçoğunun bir sene çalıştım, sesini biliyorum ama tipini bilmiyordum. İki tanesi dediler ki ya biz İstanbul'a gelip seninle tanışmak, birazcık da gezmek istiyoruz diye. Ben dedim ki ben sizi havalimanından alırım. Adamlarla böyle karşılaştığımda sanki şey, böyle sıkı sıkı sarıldım ya. El alemin adamına. Yani böyle bir dostummuş gibi ya. Adamlar da şaşırmıştı. Yani hani misafirperverlik bekliyorduk da bu biraz çok olmadı mı diye. Tabii benim burada kendi arkadaşlarım var. Arkadaşlarımla sürekli görüşüyorum ama sonuçta yani hafta sonu bir gün görüşüyorsun. Haftanın gene 5 günü evde çalışma ortamında tek başınasın. Hani ben tam işte eşim var, çocuğum var, ailemi görüyorum ama gene de o çalışma ortamında bütün gün o işte 9-6 ya da işte 9-7 neyse ya da 9-3 sürekli tek başına olma işi bir yerden sonra mental olarak yoruyor. Yani bu freelance tarafı, bir de bunun şirket tarafı da var. İşte işimi bırakıp kendi işimin patronu olacağım. Müthiş bir fikrim var. Buna startup kuracağım. Burada da başka zorluklar var. Geçenlerde biraz konuşmuştuk. Çok ciddi bir gider var. Ben startup kuracağım deyip ticaret odasından şirket belgeni aldıktan sonra zaten muhasebesiydi, işte vergisiydi, damga puluydu, evrağıydı, şu suydu, bu suydu. Aylık 10-15 bin lira giderin var. Yani hiç ben daha süper bir fikrim var deyip şirketinin ismini alıp gidip kurduğun anda bunun altına imzanı atıyorsun. Bir de 3 ay sonra tutmadı, kapattın. O evrak işleri de gene daha bir sene, 1,5 sene Heh. sürüyor. Bir de idari işleri var. Kapatmasan da bu her şey yolunda gittiği senaryoda da masrafları karşılıyorsun falan. Sen bu sefer şeyle uğraşmaya başlıyorsun. Kod yazmak, teknoloji geliştirmekle değil. Bu idari işlerle tahsilatlar, nakit akışı, Tabii canım. runway'ler vesaire. Bir anda böyle bambaşka bir dünyan oluyor. Onu götürmek için de bir de ekip kurduysan ekibin beklentileri, Karnıma ağrılar yani girdi ya. yazılımcıların peşinde şey yapman gerekiyor. Sonuçta senden sürekli talepte bulunuyorlar ya da işte problemleri oluyor ya da karnı ağrıyor yani. İnsan bunlar, anladın mı? O insanları hem yönetmek zorundasın, hem iş yapmak zorundasın, hem memnun etmek zorundasın. Orada da bambaşka bir döngüye giriyorsun. Dediğin o idari işler var. Stopajı, KDV'si, Bağkur'u. Yıl sonu geldiği zaman herkes zam bekliyor. Yeri geliyor kendine zam yapmıyorsun. Tabii canım. İnsanlara zam yapıyorsun. Zaten çok büyük böyle paralar kazanan girişimleri ya da işte exit yapanları saymıyorum ama yani standart artık hayatta kalma modunda gene de devam edebilen girişimlere baktığın zaman hani onun kurucuları genelde yazılımcılardan daha düşük maaş alıyor. Kazanç olarak yani dışarıda kendi işinin patronu olayım diyen adamdansa bir patronun altında çalışan kişi çok büyük başarılara imza atmadıysa yani girişimi genelde o kadar yüksek para kazanamıyor. Yani sonuçta kendi işinin patronu mu, kendi işinin kölesi mi, burada biraz tartışılır. Tabii ki bu şey demek değil. Bunları anlatırken şunu demiyoruz. İnsanlara oturduğunuz yerde oturun, fikirleriniz de Aa yok, kendinize onu kalsın, hayır. akşamları düşünün falan. Onu demiyoruz ama bu böyle bir şey değil. İnsan zaten neden şirket kurar? Yani neden bir startup kurar?
İyi bir fikri vardır. Dünyadaki bir problemi çözüyordur. Ona tutkuyla bağlanmıştır. Onu hayata geçirmek istiyordur. Onun için bir girişim kurar. O zaman kesinlikle başkasının hayalini hayata geçirmek için çalıştığından daha fazla çalışman gerekiyor. Ve öyle de oluyor, yani çalıştırtıyor o sistem seni. Tabii canım, şimdi ben aile şirketimde de çalıştım, orada da yönetici olarak. Kendi startup'ımda da çalıştım. Ben şunu hatırlıyorum, bu tarz işlerde yani kendimin patron olduğum dönemlerde kampa bile gitsem yanımda laptopu hafta sonu götürüyordum, işte bayram seyran demeden her yere yanımda bilgisayarımı, işte mobil modemimi taşıyordum. Bir müşteri gecenin 10'unda cumartesi günü mesaj attığında ben pazartesi sabaha kadar buna canımı sıkıyordum ya da dur şuna bir bakayım diyordum. Şimdi böyle bir şey var, yani gerçekten 7/24 çalışıyorsun çünkü o senin işin. Yıl sonu gelirken çalışanlar çok doğal olarak şunu düşünüyordu: ya ben bu sene ne kadar maaş alacağım, ne kadar bir iyileştirme olacak diye. Ama ben de yıl sonu gelirken patron olarak acaba müşterilerle sözleşmeleri imzalayabilecek miyim ve ne kadar zam alabileceğim endişesi taşıyordum ve böyle günlerce uyuyamadığım, kafamda bunları dert ettiğim dönemler çok oldu. Gerçekten bir işin patronu olmak o kadar toz pembe bir hayat değil. Yani tamam, bazı işlerde de güzel paralar kazanılıyor ama o güzel para kazandığın işte de hiçbir zaman şey olmuyor, yani sanki bir dükkan aldım, kiraladım da kirası her ay düzenli akıyor gibi değil. Gene işin başında durman gerekiyor. Yani yıllık milyon dolar ciro yapan firmaların kurucuları da hala gece gündüz çalışıyorlar. Yani işi devredip gidip yatlarında viski içip ayaklarını uzatmıyorlar. Hala stresteler. Bir yerde ben bazen düşünüyorum, yani Değer mi? ne de yani büyük başın derdi büyük olur derler ya. Yani gerçekten büyük bir iş kurmak da bir dert. Yani küçük kalmak da bir dert. Hiç başaramamak da bir dert. Çok büyümek de bir dert. Bu işin bir toz pembe, işte bir zirve noktası nedir bilmiyorum yani. Ne olursa başarılı Ya olursun. toz pembesi diye bir şey yok. Hep söylüyoruz ya, siyah ya da beyaz değil yani hiçbir şey. Bir arkadaş da sormuş ya yorumlarda. Abi güzel hayatlar yaşadınız mı size, onu söyleyin diye. Yani abi sadece yaşadık yani. Hani güzel tarafları da oluyor, çirkin tarafları da oluyor. Yaşıyorsun. Hepsi şey, premium, gold, ultra paket halinde. Her şey dahil olarak hayat sana sunuyor onu. Yani maalesef öyle. Ama tabii böyle çok girişimciliği gömmüşüz gibi oldu. Ben buradan birazcık şimdi topu çevireyim. Bir de karşı kaleye gidelim. Ben bilmezse tabii, ben akademik olarak da kariyer yaptığım için Ergin'cim, öyle senin gibi bırakıp gitmedik biz okulumuzu. Ben MBA falan da Evet. yaptım. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir girişim kurdun ve 6 ay sonra bunu batırdın, kapattın, geri dönüyorsun. Bu 6 ayda öğrendiğin şeyler, öğreneceklerin, emin ol ki işte bir yüksek lisans, işte MBA'den bence çok daha fazlası. Yani böyle sıkıştırılmış bir hızlandırılmış kurs gibi o 6 ayda her şeyi öğreniyorsun. Yani şirket kurduğun zaman işte o demin konuştuğumuz, aslında her alanına dokunduğun için, işte pazarlamadan UX'e, muhasebesinden insan yönetimine, proje yönetimine, artık sen oradan döndüğün zaman başarısız olsan bile aslında çok fazla bir şey başarmış oluyorsun. Yani o girişimci rozetini bir kere göğsüne takıyorsun. Bence bir fikri olmayan bir adam bile bu şeye, yani ne denir bunu, hep işte yabancılar Bu, bu bu roller cezayı bir coaster diyorlar. tatmalı mı diyorsun? Ya buna bir roller coaster diyorlar işte, hep girişim ekosisteminde. Yani gerçekten bu trene bir binip o inişleri çıkışları, sonu mutlu da olsa mutsuz da olsa, bence bu sektördeki herkes bir denemeli. Yani hiç olmadı şöyle denemeli. Yani bir hafta sonunu işte bir sene boyunca ayırsın. Bir yan proje olarak da olsa denesin. Çünkü çok fazla şey öğretiyor ve yapay zeka döneminde işte bizi işimizden edecek mi bu yapay zeka, ne olacak ne bitecek? Ben şunu düşünüyorum: bir girişim kurup A'sından Z'sine kadar her şeyle ilgilenen adam, yapay zeka geldiğinde ona göre basamakları daha hızlı tırmanacak. Bu bir kriter olacak diye düşünüyorum. İşin her tarafını görmek. Kesinlikle bir deneyim, yani ciddi bir deneyim. Madalyonun diğer yüzünü ya da resmin bütününü gördüğün için farklı düşünmeye başlıyorsun. Aslında bizim bir önceki videomuzdaki gibi, yani bu kıt kaynakları yönetmeyi öğreniyorsun. Yani senin bir zamanın var ve bu zamanını işte UX'e mi harcayayım, daha iyi bir yapı kurmaya mı harcayayım, işte refactoring'e mi harcayayım, pazarlamaya mı harcayayım mevzusunda birazcık daha o büyük resme bakabiliyorsun yani. Bence kodu yazarken de bunu düşünerek yazmak, bu da bir artı. Son girdiğim mülakatlarda
bana bugüne kadar ne yaptın, ne ettin, işte şurada ne olur, bu olurdan öte şu tarz sorular da gelmeye başladı. İşte bir girişim kurmuşsun ya da işte 2 girişim kurmuşsun, bu girişimlerin batmış. Evet. Sence neleri yanlış yaptın? Neden battı? İşte bir daha o güne göre dönsen neleri farklı yapardın gibi sorular soruyorlar ve bu sorulara verdiğin cevaplar seni gerçekten adamlarda çok büyük puan. Yani biz işte müşteri odaklı düşünemedik, o yüzden şirketimiz battı demen bile, yani o hatayı anlayıp analiz etmiş olman bile onlar için kıymetli. O yüzden ben diyorum aslında hani bir fikriniz varsa hiç olmadı hafta sonunuzu ayırın. Yani haftada bir gününüzü buna ayırın ve buna çalışın. Bir şeyler yapın, çizin. Kesinlikle. Bunun faydasını da Kesinlikle. göreceksiniz yani. Side project çalışırken de bir yerde yapılıp sonra bir girişim haline gelebilir. Yatırım alınabilir. Yine geçen bölümlerde ekosistemin geliştiğini, bunlara yatırım alınabileceğini, tamam zorlukları var ama bunları da konuştuk. Mutlaka deneyin. Sadece burada üzerinde durmak istediğimiz konu bu böyle kendi işimin patronu olayım. O tam öyle bir patronluk değil yani. Bu tutkuyla daha çok çalışmak. Şeye dönmesin yine ya. Bu clean code fetişi diye bir video çektik. Sanki biz herkes spagetti kod yazsın demişiz gibi. Ne hakaretler, ne küfürler yani. Ya babam bile beni aradı. Biz nasıl evlat yetiştirmişiz, yazıklar olsun. Bütün milletten küfür yiyor. Ya tabii ki öyle arkadaşları engelliyoruz, şey yapıyoruz da o işin şakası. Bu Söylemek arada sadece istediğimiz burada hakaret edenleri engelliyoruz. Yani bizimle aynı tabii. fikirde olmamanız bizim için kıymetli zaten. Tabii canım. Burada zaten bizim bu muhabbetleri yapmamızın amacı biraz işte ezber, clean code, bu tartışılamaz. Bu böyledir. Scrum, bu böyledir. Şirket kurmak, freelance müthiş bir şeydir. Herkes startup kursun ya da bu çok kötü. Başka ne konuştuk? Üniversite şarttır. Üniversite çöptür. Bu keskin söylemleri antisi aslında bizim konuştuğumuz. Her zaman söylemek istediğimizde hayat siyah beyaz değil. Arada bir sürü değişkenin olduğu kaotik bir şey. Bir tane doğru yok. Onun altını çizmeye çalışıyoruz. O yüzden de bilinen böyle çok ezbere söylenen şeyleri seçip onları masaya yatırmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan insanlar daha önce de konuştuğumuz gibi kendini ayrıştırmak, kendini değerli kılmak için bazı şeyleri de set gibi önüne koyuyor. Mouse kullanan yazılımcı olmaz. Ben mouse kullanmıyorum ve mouse kullanan herkes benden ayrı, ben onlardan üstünüm. Yok abi, onları yıkıyoruz işte burada. Bu gibi konulara o yüzden giriyoruz. Bu da böyle çok konuşulan bir şey, kendi işinin patronu olmak, ama onun da her zaman artıları, eksileri var işte bu söylediğimiz gibi. Yani evet, ama ben gene de şimdi bugün bir startup kursam, bu şirket bir noktaya gelse, okulundan yaptıklarından öte gerçekten bir startup deneyimi olan birileriyle çalışmak isterim. İlla burada sıfırdan kendinizin kurmasına da gerek yok. Sonuçta bu sektördeyseniz çevrenizde iyi kötü bir arkadaşlarınız vardır, belli bir vizyona sahip. Yani böyle 3-4 arkadaş bir araya gelip de bir şeyler deneyebilirsiniz. İlla çok büyük başarılı şeyler olmasına gerek yok ama bu da bir tecrübedir. Yani ufak da olsa bir yan proje yapıp onu başarısızlığa ya da işte başarıya, yani umarım ki başarılı olur tabii, götürmek bence çok kıymetli. Evet, ben de şeyi düşünüyorum bazen. Bizim şirket şimdi büyüdüğünde 100 kişilik, 200 kişilik, artık böyle kurumsal yapıya döndüğünde ne yaparım diye. Hemen beni Muhtemelen, ararsın tabii ki. muhtemelen yani son yıllarda hala şeyi söylüyorum. Başka bir şirket kurarım gibi geliyor. Bilmiyorum, yaşlandıkça geçecek mi o ama. Ya ama sen tabii o nedeni sahne tozunu yutmak gibi bir şey. Evet, startup kurunca ben de mesela şu an hala kafamda sürekli fikirler var. Yani sürekli ki yapıyorum, deniyorum da yani işte yan projeler. Çünkü onu bir kere kurdum. Tamam, çok yoruldum. 7/24 çalıştım, uykusuz geceler geçirdim ama onun da keyfi, hazzı bir ayrı yani. Ben de şu an bir startup'ım olsun, işte senin dediğin gibi 100 kişiler çalışsın, beraber bir şeyler yapalım, sonra exit yapalım, işte bir yatta partileyelim, sarılalım, ayrılalım ve ondan sonra bir sonraki projede Yenisini tekrar kuralım. buluşalım isterim yani, evet. Okay, o zaman startup kurun. Problemlerin farkında olun. Freelance arıyorsanız beni arayabilirsiniz. O Kendi da reklamımı da yapayım. yapılmayacak bir şey değil ama zor. Deneyimlemek lazım. Bir yandan insanın kişisel gelişimi de bunlar bu arada. Startup için de şeyi söylüyoruz da freelance'de de hani bir müşteriyle görüşme, o işi alma, kendini pazarlama. Bunlar çok güzel deneyimler, senin de söylediğin. Tabii sen benimle çalıştığında bile aslında bana söylediğin şey benim ne kadar kendimi bu alanda geliştirdiğimi gösteriyor. Sen benimle çalıştığında şey demiştin. Yani seninle çalışmak çok rahattı çünkü sana işi verdim, kafamda yoktu o işi takip edeyim diye. Başka işlere bakabiliyordum. Çünkü ben o kadar alışmışım ki hani o işi
alıp takip etme, yani bir ekiple çalışsan Deli bile üretmeye, evet. o kendi başına kendi işin gibi sahiplenip çalışma refleksi bir yerde seni ona getiriyor. Ama işte freelance olunca şimdi özellikle sektör şu aralar biraz durgunlaştı. Gerçekten iş bulmak zor. İyi bir portföyün olacak. Sırf portföy yetmiyor, iyi bir network'ün olacak. Çünkü artık iş şeye döndü. Bir arkadaşım seni önerdiye döndü. O yüzden gerçekten yurt içinde, yurt dışında daha önce iş yapmış olmak çok kıymetli. İyi bağlantılara sahip olmak. Şu an sıfırdan çok güzel 10 tane proje portföyünde olan bir adam bile iş bulamayabilir. Gerçekten başarılı kişilerin zaman zaman sohbetlerde bu aralar hiç iş yok farkında mısın dediğini de duyuyorum. Zor zamanlar doğru ama yine rağmen, Yani. onlara rağmen Tabii imkansız yapacağız, değil, hala bulunuyor yaparsınız. Tabii. yani. Zorlayacaksınız arkadaşlar. Yani şu an ben buluyorsam bizi dinleyenlerin %80'i benden daha iyidir diye tahmin ediyorum. Onlar haydi haydi bulur. Şu anda freelance çalışan arkadaşlar ya da işte yeni girişim kurmuş, girişimiyle bu bahsettiklerimize boğuşanlar, fikirlerinizi paylaşın yorumlarda. Onlar üzerine de konuşalım. O zaman görüşmek üzere. İyi, görüşürüz.